Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Benim adım Eren ve ben hayatta kaldım. Ama hiçbir zaman kurtuldum diyemedim. Dinle. Hepsini dinle. Çünkü bir yerde birisi hala bekliyor. Bölüm 1. Yolcu çağrıldı. Onu ilk kez üniversitenin kütüphanesinde gördüm. Kalabalığın ortasında hiçbir yere ait değilmiş gibi yürüyordu. Göz göze geldik. O an bir şeyin değiştiğini hissettim. Soğuk bir hava doldu içime. Anlam veremedim. Güzel bir kızdı. Ama bakışları, onlar başkaydı. Gözlerinin derinliğinde bir çağrı vardı. Zamanın durduğu bir anda ortaya çıkan o anımsız çekim gibi. Adı Elif'ti. Zamanla yakınlaştık. Gülümsediğinde sıcak görünürdü ama o gülümseme gözlerine ulaşamazdı. Sohbetlerimiz hep bir yerlere sapardı. Rüyalar sadece zihinsel değil derdi. Bazen rüyada gördüklerin senden bir şey ister. Bu cümleyi söylediğinde ürpermiştim ama belli etmemiştim. Elif'le 6 ay içinde garip bir bağ kurduk. Ne zaman buluşsak zaman kayıyor gibiydi. Birlikteyken etraf sessizleşiyor, sesler boğuklaşıyordu. Sanki dünya bir adım geride kalıyordu. Bir akşam seni ailemle tanıştırmak istiyorum dedi. Memlekete, köye gidelim. Ses tonu sakindi ama bakışları sanki çok önceden karar verilmiş bir görevi yerine getiriyordu. Şaşırmıştım. Elif dedim, sen hiç ailenden bahsetmedin. Başını eğdi. Onlar farklıdır ama beni severler. Seni de sevecekler. Yutkundum. Nedense içimde bir huzursuzluk oluştu. Ama ona aşıktım. Şüphe etmek istemedim. Ne zaman gidiyoruz diye sordum. Cuma günü ay karanlık iken dedi. Bu cevabı anlamadım. Sadece gülümsedim. Ne de olsa aşık bir adamın aklı fazla sorgulanamazdı. Cuma günü sabah erken saatlerde yola çıktık. Elif'in arabasıyla kuzeye, ormanlık bir bölgeye doğru sürdük. Yol boyunca neredeyse hiç konuşmadık. Sürekli gökyüzüne bakıyor, dudakları kıpır kıpır bir şeyler fısıldıyordu. Sorduğumda da cevap vermedi. Bir noktadan sonra navigasyon sinyali kesti. Ama Elif sanki ezberlemiş gibi yoluna devam etti. Ne tabela vardı ne adres. Çam ormanlarının içinden kıvrılarak ilerledik. Sonunda önümüze eski taş bir ev çıktı. Yüksek çam ağaçlarının arasında kaybolmuş gibiydi. Kapıda bir kadın duruyordu. Elif'in annesiymiş. Gözlerini bana dikti. Sanki beni çoktan tanıyormuş gibi baktı. "Hoş geldin Eren" dedi. Adımı söylediğinde nedense içim ürpermişti. Bölüm 2. Evin içi, gözlerin dışı. Kadın bana uzun uzun baktı. Elif sessizdi. Ne beni içeri davet etti ne de bir şey söyledi. Sadece kadının yanına geçti, başını hafifçe eğdi. İşte o an bu evde kimin söz sahibi olduğunu anladım. İçeri girdik. Ev eskiydi ama her şey yerli yerindeydi. Taş duvarlar kalın, tavanlar alçaktı. Hava ağırdı. Sobada yanan odunlara rağmen içimde bir soğukluk vardı. O soğuk dışarıdan değil, içeriden geliyordu sanki. Girişte büyük bir masa vardı. Masanın etrafında birkaç kişi oturuyordu. Yaşlı kadınlar, bir iki adam, hiçbiri konuşmadı. Gözleri hep üzerimdeydi. Hareket ettiğimde başlarını çevirmeden sadece bakışlarıyla takip ediyorlardı. Elif'in akrabaları dedi annesi. Ama o insanlar öyle bakmıyordu. Akraba gibi değil, akbaba gibi sanki. Bir koltuk gösterdiler, oturdum. Elif yanımda değil, odanın köşesindeydi. Elinde bir tas su vardı. Suyu yere damlattı, sonra gözlerini kapattı, dudakları oynuyordu. Ama yine hiçbir şey duyamıyordum. Dualar gibi, fısıltılar. Ama tanımadığım bir dilden. Elif ne yapıyor diye fısıldadım. Annesi bana dönmeden cevap verdi. Toprakla konuşuyor. Seni tanıtıyor. Kelimeler boğazımda düğümlendi. Kalkmak istedim ama ayaklarım ağırlaştı sanki. Kalbim hızlandı.
Bu insanlar kimdi? Neden buradaydım? Elif dedim, bana bir şey söyler misin? Gözlerini açtı, bana bakmadı ve sadece şunu söyledi. Senin gelmen gerekiyordu. Yemek hazırlandığında hava tamamen kararmıştı. Masada yine konuşan yoktu. Sadece yemek yediler. Ama çatal sesi bile çıkmadı. Her şey sanki önceden çalışılmış bir tiyatro gibiydi. Elif'in amcası olduğunu söylenen yaşlı bir adam başını kaldırdı, bana baktı. Uykuların derindir değil mi evlat? Bu soruya cevap veremedim. Kadınlardan biri cebinden eski bir tesbih çıkarttı, dizine koydu. Elif doğru seçmiş dedi. Temiz kan, açık ruh. Kalbim güm güm atıyordu. Nefes almam zorlaştı. Elif dedim bu sefer yüksek bir sesle. Burada neler oluyor? Gözlerini bana dikti, bu kez baktı. Ama o gözler Elif'in değildi artık. Bir şey onun içinden sanki bana bakıyordu. Bölüm 3 Kanın Sesi. Elif'in gözleri boştu. Sanki içi çekilmişti. Yüzü aynıydı ama bakışı başka bir varlığa aitti. O an ayağa kalktım. Elif diye bağırdım. Ama o hala bana değil, içimdeki bir şeye bakıyordu sanki. Diğerleri de kalktı. Masadakiler, köşede oturan ihtiyarlar, sessiz kadınlar. Hepsi aynı anda başlarını bana çevirdi. Elif ne oluyor yahu? Bu ne saçmalık? Sesim yükselmişti ama cevap gelmedi. Annesi ağır ağır yanıma yürüdü. Elinde eski bir kitap vardı. Sen seçildin Eren dedi. 30 yılda bir gelen olur. Ruhunu karanlık örtmemiş birini bulmak zordur. Geriye doğru bir adım attım ama ayaklarım yere mıhlanmış gibiydi. Elif seni çağırdı dedi kadın. Çünkü seni çocukken gördüler. Ne saçmalık ya bu? Çocukken ben Elif'i 6 ay önce tanıdım. Kadının sesi devam etti. O gece yüksek ateşle yattığında, gözlerini açtığında bizi görmüştün. Unuttun sandın ama unutamadın. Hatırladığımı sandığım o kabus, karanlık bir odada tek başıma uyandığım bir gece. Tavan arasından gelen fısıltılar, duvarlarda yürüyen gölgeler. Boğazım kurudu. Dondum kaldım resmen. Bu bir şaka olmalı. Lütfen dedim. Elif ağır adımlarla yaklaştı. Avuçlarında siyah bir ip vardı. Ucunda yıpranmış bir muska. Bir çocuk yazısıyla yazılmıştı üzerine. Eren diye. Bu muska senin dedi Elif. 7 yaşındaydın. Korktuğunda annen sana dualar okurdu. Ama o gece yalnızdın. Bu yüzden seni görebildik. Artık nefes alamıyordum. İçimde bir karanlık kabarıyordu. Bu insanlar, bu ev, hepsi yıllardır beni bekliyordu. Elif dedim titreyerek. Sen insan mısın? Bir anlık sessizlik ve sonra bir fısıltı. Ben artık değilim. Bölüm 4 Çıkış yok. Elif'in bu sözü odanın içindeki havayı değiştirdi. Kalp atışlarım kulaklarımda patlıyordu. İçgüdüsel bir hareketle arkamı döndüm ve kapıya doğru koşmaya başladım. Ama ev değişmişti. Koridorun ucu artık görünmüyordu. Sanki duvarlar uzamış, kapılar kaybolmuştu. İlk girdiğim taş yapı artık başka bir yerdi. Bir labirent ve ben tam ortasındaydım. Elif diye bağırdım tekrardan. Hiçbir ses gelmedi. Sadece ayak seslerim yankılandı. Bir çıkış kapısı aradım. Taşlar ıslak gibiydi. Parmaklarımın ucunda bir sızı hissettim. Geriye baktığımda yol kaybolmuştu. Geldiğim yer yoktu artık. Koşmayı bıraktım. Bir kapı açıldı. Kendiliğinden açıldı. İçerisi zifiri karanlıktı. Ama garip bir şekilde bir çekim hissettim. Sanki biri beni çağırıyordu. Ama bu bir insan sesi değildi. Ruhuma baskı yapan bir kalp atışı sanki. Adımımı attım. İçerisi soğuktu. Ama öyle kuru bir soğuk değil. Nemli, yapışkan, eski. Elimi cebime attım. Telefonum. Ekranı kararmıştı. Ama parmağımı bastırdığımda kendi kendine açıldı. Ekrandaki mesaj, kıyamet günü herkes kendi muskasını taşır. Resmen dona kaldım. Çünkü bu cümleyi daha önce duymuştum. Annem çocukken bana demişti bunu. Korkarsan dua et. Felak, Nas, Ayetel Kürsi. Muskasız dolaşma Eren. Dizlerimin bağı çözüldü.
Olduğum yere çöktüm. Telefon kendi kendine kapanıp tekrar açıldı. Bu sefer başka bir mesaj. Dönüş yok ama uyanış var. Arkadan bir tıkırtı duyuldu. Sırtımı döndüm. Karanlığın içinde Elif duruyordu. Ama bu Elif tanıdığım kişi değildi artık. Yüzü hala aynıydı ama gözlerinde yansıyan bir şey insana ait değildi. Kaçmaya çalışma dedi. Gülerek sadece dua edebilirsin. Tabii eğer hatırlıyorsan. Ağzımı açtım ama sesim çıkmadı. Dilimi oynatmaya çalıştım ama kelimeler dudaklarımdan dökülmüyordu. Sanki unutmuştum duaları. Çocukken her gece okuduğum o ayetleri. Bölüm 5. Unutulanlar ve fısıltılar. Dilimin ucunda duran kelimeler vardı ama söyleyemiyordum. Dualar, bildiğim ama unuttuğum dualar. Elif bana doğru yaklaşırken sanki ayakları yere değmeden yürüyordu. O an karanlığın içinde bir şeyin bana doğru yaklaştığını hissettim. Görünmüyordu ama oradaydı. Nefesimin içine giriyordu. Kıpırdayamıyordum. Ellerim titriyordu. İçimden "Eyüzü" demek istedim. Ama devamı gelmedi. Tam o anda bir görüntü belirdi zihnimde. Bir çocuk odası. Küçük bir yatak. Tavandaki lambanın titrek ışığında bir kadın silüeti. Annem. Kulağıma eğilmiş, yavaşça fısıldıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum, tekrarla. O çocuk ben miydim? Evet. Her gece annem bana dualar okuturdu. Korktuğumda, kabus gördüğümde, uyanıp ağladığımda. Ama sonra ne oldu da unuttum. Gençliğim geldi gözümün önüne. 20'li yaşlarımda bunlar hep psikolojik dediğim günler. Dua etmeye ne gerek var? Kendi kendine yetebilmek varken diye düşündüğüm anlar. O zamanlar bu sözler bana akıllıca ve havalı gelmişti. Ama şimdi dizlerimin üzerine çökmüş, boğazımı sıkan görünmeyen bir varlığın önünde o duaların tek gerçek kalkan olduğunu fark etmiştim. Elif lütfen diye fısıldadım. Ama Elif artık orada değil. Bir kabuk gibiydi. İçi başka bir varlıkla dolmuştu. Kadın sesiyle konuşan o varlık eğildi. Senin kapın açık kaldı Eren. Çünkü artık inanmıyorsun. Artık koruyan yok seni. Gözlerimden yaşlar aktı. O kadar zaman sonra ilk kez dua etmek istedim. Gerçekten. Eyüzü Dudaklarım kıpırdadı. billahi Göğsümdeki baskı azaldı. mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir çıtırtı duyuldu. Karanlık bir köşeden biri geri çekildi. Bir nefes geri kaçtı. İçimde bir kıvılcım yandı. Sanki biri içimdeki lambayı yeniden yaktı. Karanlık, ışığın zayıf da olsa gerçek olduğunu anladı. Elif'in gözlerinde bir titreşim oluştu. O varlık onun içinden sıyrılmaya başladı. Bölüm 6. Ayetler karanlığı yırtar. Elif'in gözleri bir an için titredi. Sanki içindeki şey okuduğum kelimelerden geri çekiliyordu. Boğazım kuruydu ama içimdeki ışık yeni yeni parlıyordu. Yıllarca içimde gömdüğüm dualar şimdi toprak altından fışkıran su gibi yüzeye çıkıyordu. Felak suresinin ilk cümlesi zihnimde yankılandı ve ağzımdan döküldü. Kul eyüzü bi rabbil felak. De ki sığınırım o sabahı yarıp çıkaran Rabbe. Evin içinde tiz bir çığlık yükseldi. Taş duvarlar titredi. Elif'in göz bebekleri genişledi. Bir adıma daha yaklaştı ama sendeledi. İçimdeki korkunun yerini garip bir kararlılık aldı ve devam ettim. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Evdeki lambalar patladı. Ayaklarımın altındaki taş zemin kıpırdadı. Duvarların içinden iniltiler geliyordu artık. Sanki her ayet karanlığın damarlarına bıçak gibi saplanıyordu. Yutkundum. Korkuyordum ama durmadım. Ve min şerri gâsıgin izâ vekab. Karanlığı çökerken gecenin şerrinden. Elif'in vücudu kasıldı. Başını geriye doğru attı. İçinden yabancı bir sesle inleme çıktı. Birden tavan çatladı. Küçük taş parçaları yere düştü.
Her şeyin beni boğmaya çalıştığı o evde artık ben onların içine korku salıyordum ve devam ettim. Ve min şerril nefasati fil ukad. Düğümlere üfleyen büyücülerden gelen şerden, Ve min şerri hasidin izâ hased. kıskandığı zaman kıskanç kişinin şerrinden. Odanın ortasında yere çizilmiş simgeler alev aldı. Elif'in ağzından kalın başka bir ses çıktı. Yeter. Ama ben durmadım. Dualarımı kesmedim. Bölüm 7 Son Perde. İsmiyle Diriliş. Elif'in bedeni havada çırpınıyordu. Ağzından çıkan sesler artık ona ait değildi. Dili dönmüyordu. Sadece uluyordu. Ben ise hala dizlerimin üstündeydim. Derin bir nefes aldım. Kul eyzu bi rabbin nas. De ki sığınırım insanların Rabbine, Melikin nas. insanların hükümdarına, İlahin nas. insanların ilahına. Tavana doğru bir alev çizgisi yükseldi. Evin her köşesinden Hayır. hayır sesleri duyulmaya başladı. Devam ettim. Sanki bir zindanın içindeydim ama zincirleri ben kırıyordum. O an evin dışından bir rüzgar sesi geldi. Kapılar kendi kendine açıldı. Pencerelerden içeri giren rüzgar odanın içindeki varlıkları savuruyordu etrafa. Karanlık, çığlık atıyordu. Elif'in gözleri boşluktan sıyrıldı. Bir anlığına beni gördü. Gerçekten. Eren dedi. Kendime geldim. Kalbim güm güm atıyordu. Min şerril vesvesil hennas. Sinsi vesvesecinin şerrinden. Odanın köşesindeki gölge çatladı. Simsiyah bir varlık çığlıkla geri çekildi. Yer yarılmıştı sanki. İçinden simsiyah bir el uzandı. Elif'in üzerine yürüdü ama ben devam ettim. Ellezi yüvesvisu fi sudirin nas. İnsanların göğüslerine vesvese verenin şerrinden. Göğsümde bir ağrı patladı. Bir an için nefesim kesildi. Sanki biri kalbimi sıkıyordu. Ama son cümle için gözlerimi kapadım. Minel cinneti ben nas. Cinlerden ve insanlardan olanların şerrinden. O an işte her şey koptu. Tavan yarıldı. Bir ışık süzüldü içeri. Elif'in bedeni yeri yumuşakça düştü. Varlıklar çığlık atarak dağıldı. Ev sarsıldı ama ben hala oradaydım. Diz çökmüş, dua eden bir adam olarak. Bölüm 8. Elif mi? Geriye kalan mı? Dua bitmişti. Ev artık sessizdi. Ne inilti ne de çığlık vardı. Duvarlar hala çatlak, taşlar yerde. Ama bir şey farklıydı. Karanlık geri çekilmişti. Sanki çok uzak bir yerden izliyordu artık. Elif yerdeydi. Gözleri açıktı ama bakmıyordu. Vücudu hareketsizdi ama nefes alıyordu. Yavaşça yanına yaklaştım. Kalbim hala deli gibi çarpıyordu. Diz çöküp elini tuttum. Soğuktu. Elif diye fısıldadım. Gözleri hafifçe kıpırdadı. Yavaşça başını çevirdi ve bana baktı. Eren dedi. Sesi cılızdı. Yüzünde korku vardı. Gerçek bir korku. Elif sen misin gerçekten dedim. Ağlayacak gibiydi. Derin bir nefes alarak sadece bilmiyorum dedi. O an içimde her şey sarsıldı. Elif'in bakışlarında hala bir gölge vardı. Ama artık saldırgan değildi. Sanki kendisiyle savaşıyordu. Elif'i kaldırdım. Güçsüzdü. Evin kapısı hala açıktı ama dışarısı değişmişti. Aynı orman değildi. Gökyüzü gri, ağaçlar hareketsiz. Sanki zaman durmuştu. Elif yürürken birden durdu. Elimi bırakma dedi. Geriye baktı. Arada hala fısıltılar duyuyorum. Bana tekrar gelmemi söylüyorlar dedi. Nefesimi tuttum. Elif, onlar artık gitti dedim. Kafasını salladı. Gitmediler. Sadece geri çekildiler. Sana saygı duydular. Ama beni asla bırakmayacaklar dedi. Dudaklarım kurudu. Bu iş bitmemişti. Ben dua ettim, savaştım ama Elif, o çok uzun süredir içlerindeydi. Arabaya bindik ve yola devam ettik. Saatler geçti, sonunda asfalt yollara ulaştık. Ama içimde bir his, sırtımda bir yük vardı. Gözüm hep dikiz aynasındaydı. Elif yanımda oturuyordu. Bazen nefes alışı değişiyor, bazen de gözlerini kapadığında fısıldıyordu. Kendime tekrar tekrar bitti dedim. Ama emin olamıyordum. Bölüm 9. Gölgeler
ışığın içinde büyür. Şehre geri döndüğümüzde her şey aynıydı. Sokaklar, tabelalar, apartmanlar. Ama ben artık aynı değildim. Ve Elif, işte o hiç değildi. İstanbul'un kalabalığı, kornaları, insanları, arasında yürürken bile sessizlik vardı aramızda. Sanki konuşursak bir şey uyanacak gibi. Elif bir süre benim evime yerleşti. Ben ona en yakın klinikten psikolojik destek alması için randevu aldım. Ama gitti mi, gitmedi mi hala bilmiyorum. Çünkü hala geceleri uyanıp bilinçsizce tavana bakıyor. Bir gece uyandım, Elif yatakta değildi. Salona gittiğimde yerde bağdaş kurmuş halde gözleri kapalıydı. Isıltılarla bir şey söylüyordu. Arapça gibiydi ama dua değildi. Daha eski, daha derin bir dil. Elif dedim, gözlerini açtı. Sadece rüya gördüm dedi. Ama biliyordum. Bu bir rüya değildi. Bu bir yankıydı. Ertesi gün iş yerindeydim. Telefonuma bir mesaj geldi. Gönderen yoktu. Sadece bir cümle. Muska'yı senin adına taşıyan biri var mı? Tüylerim diken diken oldu. Anında Elif'i aradım, açmadı. Eve koştum, kapı açıktı. İçerisi sessiz. Elif banyoda aynanın karşısındaydı. Elinde bir makas, saçlarını kesiyordu. Yere düşen saçların içinde yanık bir kağıt vardı. Eğildim, kağıdı aldım. Bu kağıt tanıdık geldi. Bu yıllar önce annemin bana yazıp cebime koyduğu muskaydı. Elif dedim, sadece döndü. Onlar hala benimle dedi. Sadece artık içeri girmiyorlar. Ben dışarı çıkıyorum. O an bir şey anladım. Ben dua edip o karanlığı dışarı atmıştım. Ama Elif, o artık bir geçitti. Bir geçit. Bölüm 10. Kapının Ardı. Elif aynada kendine bakıyordu. Ama ben o gözlerde tanıdığım kadını bulamıyordum. Ne o saf gülüş ne de endişeli bakışlar. Sadece sessizlik vardı. Elif dedim, bir adım atarak, ama bir adım daha atmaya cesaret edemedim. Yere düşen muskayı alıp avuçladım. Yanık kenarlarından içeriye küf kokusu sinmişti. Bu kağıt beni çocukken korumuştu. Ama şimdi içinden geçenler beni izliyordu. Elif, sana yardım etmem lazım. Edemezsin dedi. Sesi onun sesiydi ama tonunda başka biri vardı. Çünkü ben artık sadece Elif değilim. O an anladım. Bu bir kurtuluş hikayesi değildi. Bu bir geciktirmeydi. Cinler gitmemişti. Sadece yeni bir biçim bulmuşlardı. Elif'in içindeki varlık onun yaşamı üzerinden dünyaya tutunmuştu. Ve artık karanlık sadece köyde değil, bizimleydi. Şehrin kalbinde, caddelerin altında, asansör boşluklarında, apartman katlarında. Yıllar geçti. Elif artık başka bir şehirde yaşıyor. Bildiğim kadarıyla evlenmedi, sosyal medyası da yok. Geçen hafta posta kutuma bir zarf geldi. İsimsiz. İçinde siyah bir ip ve kağıda yazılmış şu cümle vardı. 30 yıl sonra bir çocuk tekrar dua etmeyi unutacak. Kalbim duracak gibi oldu. Zarfın içinden küçük bir fotoğraf düştü. Solgun eski bir Polaroid. Arkasında yazıyordu. 1995, Elif'in doğduğu evin bacası. Fotoğrafa dikkatle baktım. Bacanın içinde bir şey vardı. Küçük yıpranmış bir muska. Benim muskama benziyordu. Ama bu başkaydı. Şimdi anlıyorum. Ben sadece bir duraktım. Onlar her 30 yılda bir inancı zayıflamış birini bekliyorlar. Bazen bir çocuk, bazen bir adam ama hep bir kapı. Ve Elif. Elif hala o kapının eşiğinde duruyor. İçeriği tutuyor. Ama ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Çünkü bazı kapılar açıldığında kapanmaz. Sadece bir sonraki kurbanı bekler. Şimdi gelelim bu hikayeyi neden anlattığıma. Belki bu anlattıklarım sana sadece bir korku hikayesi gibi gelmiştir. Abi çok iyiydi diyeceksin belki. Gerçek mi bu diye soracaksın. Ya da ulan keşke film olsa diye. Ama bak, bu hikayeyi anlatmamın tek sebebi uyandırmak. Ben o köye sevdiğim bir kadını tanımak için gittim. Güvendim. Aşka, insana, gözlere. Ama bir şeyi unuttum. Bazı kapılar sadece sevgiyle açılmaz. Bazı kapıların eşiğinde dua bekler, inanç bekler. Ve ben
Yıllar önce öğrendiğim duaları büyüyünce kenara attım. Unuttum sanmıştım. Ama o dualar beni unutmamış. Bu hikayeyi anlatıyorum çünkü belki sen de benim gibi yıllardır bir şeylerden kaçıyorsundur. Dualar, inançlar, korunmak. Ama inan, karanlık öyle değil. O inandığın anda değil, inanmadığın anda yaklaşır ve unutma. Karanlık gelmeden önce dua etmesini bilen biri ol. Çünkü geldiğinde kelime bulamazsın. Eğer uyanırsan belki bir kapı daha sonsuza dek kapanır. Ama eğer uyanamazsan 30 yıl sonra Senin kapını çalarlar. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Merhaba, adım Mehmet. Size halamın oğlu Yusuf'un başına gelen ve hepimizin kaderini değiştiren bir olaydan bahsedeceğim. Ben bunu ilk defa anlatıyorum. Aradan yıllar geçse de yaşadıklarımı hala unutamıyorum. Sürekli düşünüp duruyorum ve size de anlatmak istiyorum. Belki böylece başkaları önlem alır, ders falan çıkarır da aynı acıları yaşamaz diye düşünüyorum. Halamın oğlu Yusuf benden 2 yaş büyüktü. Çocukken kardeş gibiydik. Birlikte tarlalarda ekin toplar, yazları köyün deresinde yüzüp serinlerdik. Küçük bir köyde büyüdük. Camide yan yana saf tutar, aynı hocadan ders alırdık. Yusuf sakin, kendi halinde tertemiz kalpli bir gençti. Ne annesine karşı bir saygısızlığını gördüm, ne de sorumluluklarını aksattığını. Halam, Yusuf'un annesi, kocasını yıllar önce kaybetmişti. Tek evladını, Yusuf'u gözünden sakınarak büyüttü. Yusuf da annesine çok düşkündü. Halamın bir dediğini 2 etmez, onu hiç üzmezdi. Bizim köy Eskişehir'in dağ eteklerinde kalmış küçücük bir köy. Adını sanını çoğu kimse bilmez. Özellikle aramazsan varlığından haberdar dahi olmaz. Dağın yamacında kurulu, sabahları sizin geç kalktığı, akşam olunca da etrafa ölüm sessizliğin çöktüğü bir yer. Vaktiyle 20-30 hane varmış. Şimdi çoğu insan şehre göç etti. Geriye sadece birkaç yaşlı aile ve bizim gibiler kaldı. İşte her şey de bu ıssız, unutulmuş köyde başladı. Bu köy öyle sakindir ki geceleri yalnızca rüzgarın uğultusunu veya uzaktan bir köpek havlamasını falan duyarsın. O yaz köyümüzde beklenmedik bir olay oldu. Günlerdir yağan şiddetli yağmurlar yüzünden mezarlığın üst yamacında toprak kayması meydana geldi. Köyün yıllardır el sürülmemiş eski mezarlarından biri kısmen açıldı. Birkaç gün sonra belediyeden bir kepçe getirip toprak kaymasının olduğu yeri düzeltmeye başladılar. Kepçenin kazı yaptığı yer bizim köyde zamanında Hatun Hoca diye bilinen, adı etrafında efsaneler dolaşan bir kadının mezarının yanıydı. Köyde kimse Hatun Hoca'nın adını kolay kolay anmazdı. Kimi çok kuvvetli dualar bilirdi derdi, kimi de sadece fısıltıyla onun zamanında köye büyük uğursuzluk çöktü diye anlatırdı. Çocukluğumda bile onun ismi geçince büyüklerimizin yüzü solar, Allah affetsin diyerek konu kapatılırdı. Dedemin gençliğinden beri anlatılanlara göre Hatun Hoca'nın geceleri kimselerin görmediği misafirleri olurmuş. Doğru mudur bilmem. Ama köyde onunla ilgili tuhaf bir korku hep hissedilirdi. İşte o toprak kaymasının olduğu gün kepçe Hatun Hoca'nın mezarının kenarında toprağa gömülü garip bir şeye denk gelmiş. Küçük, insan şeklinde bir şey çıkarmışlar topraktan. Bunu duyar duymaz Yusuf merakına yenilip koşarak mezarlığa girmiş. Ben o sırada evimizin ahırında çalışıyordum. Olaya şahit olamadım. Akşam üzeri güneş batmaya yaklaşırken Yusuf'un evine uğradım. Köy her zamanki gibi sessizliğe gömülmüştü. Yusuf'u evinin bahçesinde küçük bir taşın üstünde otururken buldum. Elinde çay dolu bir bardak vardı ama çayına hiç dokunmamıştı. Yüzü sapsarıydı, adeta beti benzi atmıştı.
Beni görünce doğrulmaya çalıştı. Endişeyle "Ne oldu Yusuf, iyi misin?" diye sordum. Yusuf gözlerini kaçırdı, yüzüme bakmakta zorlanıyordu. Kısık ve halsiz bir sesle "Başımdan vurulmuşa döndüm" diye mırıldandı. Sabah hiçbir şey yokken de burnum kanadı, sonra beynimin ortasına garip bir ağrı saplandı. Gözlerimin arkası patlayacak sandım. Midem de bulandı ama kusamadım da dedi. Onu bu halde görmek, söylediklerini duymak içimi parçaladı. Hemen yanına çöküp elimi omzuna koydum. "Oğlum, üşütmüşsündür belki" dedim. Sesimi yumuşak tutmaya çalışarak Yusuf güçsüzce başını iki yana salladı. "Yok, hiç öyle bir şey yaşamadım daha önce. Değişik bir şey bu Mehmet." Sonra tekrar sustu. Dalgın gözlerle yere bakmaya devam etti. Fark ettim ki elindeki çay bardağı hafifçe titriyordu. Parmakları bardağı zor kavruyordu. Yusuf'un gerçekten bir derdi olduğu belliydi ama benimle paylaşmıyordu. İçimden belki ailesiyle ilgili bir sıkıntı, belki de bugün mezarlıkta yaşananlar onu etkiledi diye geçirdim. Bir süre daha sessiz kaldık. Daha fazla dayanamayıp aklımdaki soruyu dolandırmadan sordum. "Sabah mezarlıkta bir şey bulmuştunuz. Topraktan çıkan bir şey varmış, doğru mu?" diye sordum. Yusuf bu soruyu duyunca irkilir gibi oldu. Gözlerini kısarak uzak bir noktaya baktı. Yüzündeki ifade sanki o anı hatırlamak bile istemediğini gösteriyordu. Uzun bir duraksamadan sonra kısık bir sesle konuştu. "Evet, küçük bir şey çıktı topraktan. Bez parçası gibi duruyordu. Önce elime alınca içinin dolu olduğunu fark ettim. Eli kolu var gibiydi. Yüzü ise kaymıştı. Seçilmiyordu. Çamura bulanmıştı ama garip, sıcacıktı. Ellerine bakıp yutkundu. Oyuncak bebek sandım ama değildi. Bebek şekline benziyordu fakat başka bir şeye benziyordu. Yabancı bir şeye. Onu elime aldığım an içime kapkara bir his doldu. Öyle kötü hissettim ki bırakmak zorunda kaldım" dedi. Yusuf daha fazla ayrıntı da vermedi. Ne bulduğunu, tam olarak neye benzediğini ben de anlayamadım. Sustuk. İkimiz de bir yere bakarak öylece oturduk. Hava kararmaya yüz tutmuştu. Hafifçe Yusuf'un omzunu sıvazladım. "Sen biraz dinlen, yarın yine konuşuruz" dedim. Sonra ayağa kalkıp oradan ayrıldım. Eve doğru yürürken içindeki tedirginlik iyice arttı. Evimizin kapısından girmeden önce dayanamayarak Yusuf'a son bir kez daha baktım. Hala bahçede aynı taşın üstünde oturuyordu. Omuzları iyice çökmüş, bakışları bomboştu. Sanki Yusuf'un bedeninin içinde bambaşka biri oturuyordu. Sessizliğin ortasında görünmeyen bir şey onun etrafında dolaşıyordu. Ama biz bunu göremiyor gibiydik. O gece yatağıma yattım ama bir türlü uyku tutmadı. Yusuf'un anlattığı o tuhaf şey aklımdan çıkmıyordu. Mezardan çıkarılan çamurlu o garip bebek. Yusuf'un durduk yere böylesine hastalanması, yani kendi kendime bu işte normal olmayan bir şey var deyip durdum. Yusuf durduk yere fenalaşmamıştı. Sanki peşine bir uğursuzluk takılmıştı. Bu düşünce aklıma gelir gelmez yorganın altında tir tir titremeye başladım. Hayatımda ilk defa böyle derin bir korku hissettim. Ertesi sabah gün daha ağırmadan halamlara, yani Yusuf'ların evine koştum. Kapıyı halam açtı. Kadıncağızın gözleri ağlamaktan şişmiş, yüzü allak bullaktı. Titrek bir sesle "Hoş geldin evladım, çabuk içeri gel, Yusuf'a bir bak" dedi. Hemen içeri girdim. Yusuf odasında yatağının kenarında oturuyordu. Üstü başı temizdi, sanki her zamanki gibi giyinmişti ama beti benzi atmış, tiril tiril terliyordu. Elinde buruşturulmuş bir kağıt parçası tutuyordu. Yanına sokulup endişeyle "Nasıl oldun Yusuf, daha iyi misin?" diye sordum. Yusuf başını hafifçe salladı ama gözünü duvardan ayırmadı. Tek kelime etmedi. Bir süre tavana dalıp gitmiş gibi boş boş baktı. Sonra boğuk bir sesle şunları söyledi. "Gece çok tuhaf rüyalar gördüm. Sanki boğazıma birisi çöktü. Uyandım ama uyanamadım. Sabaha karşı da dilim acıyordu" dedi. Baktım elinde bir kağıt var. Buruşturulmuş halde sıkı sıkı tutuyor.
"Nedir o, bakabilir miyim?" dedim. Yusuf kağıdı elime verdi ve kısık bir sesle "Bunu ben mi yazdım? Hiç bilmiyorum," diye mırıldandı. Kağıdı dikkatlice açtım. Gözümün önündeki manzara tüylerimi diken diken etmeye yetti. Sayfanın her yeri karmakarışık yazılar ve garip sembollerle doldurulmuştu. Bazı çizgiler Arap harflerini andırıyor ama tam olarak benzemiyordu. Kimisi düpedüz eğri büğrü çizikler, kimisi tanımadığım işaretlerle, sanki karanlıkta aceleyle bir şeyler karalanmış gibiydi. Şaşkınlıkla "Bu nereden çıktı Yusuf?" diye sordum. Yusuf dalgın gözlerle "Sabah uyandığımda yastığımın altında buldum," dedi. Yazı tarzına göz attım. Harfler Yusuf'un el yazısına benziyordu. Ama kendisi gece kalkıp böyle bir şey yazdığını hatırlamıyordu. Kendi el yazısıyla kendi yazmadığı bir not. Nasıl mümkün olabilirdi ki? Ne ben ne de Yusuf bu tuhaf yazıdan bir anlam çıkaramadık. Ben kağıdı dikkatlice katlayıp kenara koydum. Tam o sırada halam elinde bir tepsiyle odaya girdi. Bize çay getirmişti. Yüzü solgundu. Sesi kısıla kısıla konuştu. "Ah evladım, sorma. Gece yarısı bir uyandık ki Yusuf'un yastığı kan içinde kalmış. Burnu yine fena halde kanamış. Bir şey oluyor bu çocuğa." Halamın anlattıklarını dinlerken içim ürperdi. Yusuf hala gözünü tavandan ayırmıyor, sessizce tir tir titreyerek terlemeye devam ediyordu. Odada tarif edemeyeceğim ağır da bir hava vardı. Sanki görünmez bir karanlık duvar diplerine sinmiş bizi izliyordu. Güneş yeni doğmuştu ama Yusuf'un odasında adeta geceyi andıran kasvetli bir atmosfer vardı. Nefes almakta zorlandığımı hissettim. İçimden "Yusuf hasta falan değil," diye geçirdim. Sanki üzerine çöken başka bir şey var. Bunu düşündükçe irkildim. Hızla yüzü besmele çekip kendimi toparladım. O sabah halamlardan ayrılıp eve döndüğümde canımın sıkkın olduğunu babam hemen fark etmiş. Ben de kahvaltıda dayanamayıp Yusuf'taki tuhaflıkları, gece yaşananları bir bir babama anlattım. Babam başta beni ciddiye almak istemedi. "Oğlum kuruntu yapıyorsun, çocuk üşütmüş, basit bir rahatsızlık işte," diyerek beni yatıştırmaya çalıştı. Yine de ben ısrar edince "İsterseniz Yusuf'u şehre götürüp bir doktora gösterin," diye önerdi. Fakat halam oğlunu köy dışına götürmeye hiç yanaşmamış, "Ben evladımı hiçbir yere götürmem, Allah'ın izniyle evde de iyileşir," diye diretiyormuş. Babam da fazla ısrar etmedi. Çaresizce "Madem öyle bir hocaya danışmaktan başka çare kalmıyor," diyebildi. Artık hepimiz Yusuf'un durumunun normal bir hastalık olmadığını da kabullenmeye başlamıştık aslında. Sonraki günlerde Yusuf'un durumu iyice kötüleşti. Her sabah yataktan kalkmakta zorlanıyordu. Uyanır uyanmaz dili tutulmuş gibi konuşamaz hale geliyordu. "Gözlerimi açtığımda dilim damağımdan ayıramıyorum," diyordu bana. Ayrıca neredeyse her gün burnu kanıyordu artık. Bir keresinde bizim evin önünden geçerken onu durdurdum. Elinin tersiyle üst dudağını silerken parmaklarının kan içinde olduğunu gördüm. "Yine mi kanadı?" diye seslendim telaşla. Yusuf başını çaresizce salladı. Titreyen bir sesle "Bu gidişin sonuna hayra alamet değil Mehmet," diye mırıldandı. Ne diyeceğimi de bilemedim. Gözümün önünde her gün biraz daha eriyordu sanki. Yusuf yine de inatçıydı. Hasta haliyle bile günlük işlerini yapmaya çalışıyor, annesine yük olmamaya çalışıyordu. Bir akşamüstü moral olsun diye Yusuf'la birlikte ormana odun kesmeye gittik. Küçük bir balta ve kazma getirmiştik. Kestiğimiz kuru dalları parçalayıp eve yakacak hazırlayacaktık. Yusuf birkaç odun parçasını zorlanarak kesti. Tam birini daha yarmaya çalışırken dalgınlığından mı yoksa iyice takatsiz kaldığından mı bilmem baltayı kontrolsüz savurdu ve kendi eline vurdu. Neyse ki sadece küçücük bir kesikti. Fazla kanamadı. Ama tam o anda Yusuf birden yere çöküverdi. Yüzü bembeyaz kesildi. Nefes nefese kalmıştı. Elleriyle göğsünü yoklayıp panikle "İçim daralıyor. Sanki biri göğsüme oturdu. Göremiyorum ama buradaymış gibi," diye inledi. Bu sözler kulaklarımda çınlarken ben de tarifsiz bir ürperti hissettim. O an etrafımızda esen hafif rüzgar birdenbire kesildi. Ağaçların yaprakları bile kımıldamaz oldu. Ormanın derinliklerinde cıvıldayan kuşlar aniden suspus kesildi. Sanki etrafımızı bir mezar sessizliği kaplamıştı. Yusuf buz gibi elleriyle toprağı tutarken titriyordu. Hemen yanına çöküp koluna girdim. "Tamam kardeşim, yeter. Hadi gidelim buradan," dedim telaşla. Yusuf'un bedeni buz kesmişti. Onu zar zor yerden kaldırdım. Güç bela yürüyerek eve döndük.
Yusuf'u hemen odasına, yatağına yatırdık. O gece Yusuf gözünü dahi kırpmadı. Ne uyudu ne de tek kelime konuşabildi. Ben de halamla birlikte başucunda sabaha kadar bekledim. İkimiz de dualar okuyor, bildiğimiz sureleri tekrarlayıp duruyorduk. Gözümüze gram uyku girmedi. Ertesi gün halam sonunda köyün hocasına haber gönderdi. Bizim köyün imamı olan hocamız artık epey yaşlanmış, ağırbaşlı bir adamdı. Köyde herkes ona saygı duyar, sesi pek çıkmaz ama duası makbuldür derler. Öğle vakti hoca efendi bizim eve geldi. Selam verip doğrudan Yusuf'un odasına geçti. İçeride ben, halam ve hoca vardı. Hoca sessizce sandalyeye oturdu. Küçük deri kaplı not defterini açtı. Önce Fatiha suresini, ardından Ayetel Kürsü'yü mırıl mırıl okumaya başladı. Yusuf başta yatağında normal oturuyordu. Gözlerini bizden kaçırıyor, başını öne eğiyordu ama belirgin bir tepki vermiyordu. Ancak hoca bazı duaları biraz daha yüksek sesle okumaya başlayınca Yusuf'un bedeni aniden irkildi. Omuzları kasıldı. Yüzü sanki bir acıyla buruştu. Sanki tam haykıracak gibi ağzını açtı ama ses çıkaramadı. O esnada Yusuf yavaşça başını kaldırdı. Gözleri bomboştu. Cam gibi donuk ve anlamsız bakıyordu. Kendi sesiyle ama ifadesiz bir tonla "Onun sesini duyuyorum" dedi. Hoca okumayı kesti. Şaşkınlıkla Yusuf'a baktık. Yusuf'un gözleri hala bir noktaya sabitti. Aynı tek düze sesle konuşmaya devam etti. Gece yatağımın ucuna oturuyor. Bir kadın saçları yüzünü kapatmış. Bazen ağlıyor. Halam duyduklarına inanmayarak elini ağzına götürdü. Ben olduğum yerde dona kaldım. Yusuf'un söylediği sözler kanımı dondurmuştu. Hoca kaşları çatık bir halde boşluğa bakıyor gibiydi. Derin bir nefes alıp sakin bir sesle dua okumaya devam etti. Bu defa Yusuf'un gözleri yavaşça kapandı. Birden karnını tutarak kıvranmaya başladı. Yüzü inanılmaz bir acı çekiyormuş gibi kıpkırmızı oldu. Kasıldı. İki büklüm halde inlemeye başladı. Hoca okumasını bitirip ayağa kalktı. Yavaş ve ciddi bir sesle "Bu evde bir şeyin gölgesi dolanıyor" dedi. "Ama çağrılmış değil, kazılmış bir şey" diye ekledi. Hocanın ne demek istediğini tam olarak anlayamamıştık. Dona kalmış bir vaziyette hocaya baktık. Ben cesaretimi toplayıp "Kazılmış derken hocam, anlamadım" diyebildim. Hoca önüne baktı. Topraktan çıkarılan bir nesne var. Yusuf'un yanında ve o şey yalnız değilmiş. O an mideme kramplar girdi. Dünyam karardı sanki. Yusuf'un o mezarda bulduğu o garip bebeği hatırladım. Çamurlu kumaşa sarılı o küçük figür. Demek ki Yusuf mezardan sadece bir şey değil, onunla birlikte başka bir musibeti de çıkarıp getirmişti. Hoca tam kapıdan çıkarken bizi tembihledi. "Bol bol dua edin, onu sakın yalnız bırakmayın. Bu daha başlangıç olabilir." Maalesef gerçekten de başlangıçmış. Yusuf'un yaşadıklarının etkisi daha taze iken ertesi gün köyde kafaları büsbütün karıştıran bir haber yayıldı. Köyün öteki yamacında yaşayan Bekir amcanın 7 yaşındaki oğlu Ali öğleden sonra annesine oyuncak gibi bir şey getirmiş. "Bunu toprakta buldum" demiş çocuk sevinçle. Annesi bir bakmış ki oğlunun avucunda minicik bir insan figürü var. Kilden ya da bal mumundan yapılmış gibi duran el yapımı bir bebek. Kadıncağız figürü görünce korkudan çığlığı basmış. Hemen bizim hocayı çağırmışlar ve buldukları şeyi ona götürmüşler. Sonradan anlattıklarına göre bu küçük figür de tıpkı Yusuf'un mezarda bulduğuna benziyormuş. Parmak boyunda bir insan sureti, bal mumu kıvamında bir maddeden yapılmış, üstü hep çamur içindeymiş. Dahası figürün içini açınca içine iğneler doldurulduğunu görmüşler. Küçük bedenin sırtına da minicik sararmış bir muska kağıdı iliştirilmiş. Kağıdın üzerinde halamın, Yusuf'un annesinin adı yazıyormuş. Hoca bu ikinci figüre el sürmemiş, uzaktan incelemekle yetinmiş. Yüzünün sararmasını ise bunu gören hoca bile korktu diye anlattılar. Hoca sadece "bu ikinci" demekle yetinmiş. Derin bir iç çekerek ilki Yusuf'un eline değmişti. "Bu ikinci figür ailesine yönelik, demek ki bunlar tek değilmiş" diye eklemiş. Bu sözler önce bizim hanede, sonra bütün köyde dalga dalga yayıldı. Demek ki bir değil birden fazla lanetli bebek var ve her biri aileden farklı bir kişiye hedef alıyordu. İlki Yusuf'u bulmuştu. İkincisi halamı, yani Yusuf'un annesini.
Hoca bu konuda fazla konuşmamış, figürü de kimselere elletmemiş. Küçük Ali'ye de sadece bir daha böyle şey bulma yavrum, bunu da kimse ellemesin, ben hallederim deyip onları geri yollamış. Anlaşılan buldukları ikinci figürü de alıp yanında götürmüş. Bu olayın hemen ardından halamda tuhaf bir durum baş gösterdi. O günden sonra her sabah uyandığında konuşamaz hale gelmeye başladı. İlk günler uykudan mahmurluk zannettik. Fakat günler geçtikçe her sabah aynı manzara. Halam uyandığında ağzını açıyor ama tek bir ses çıkaramıyordu. Dili tutulmuş gibi, sanki boğazına görünmez bir el yapışmış gibiydi. Çığlık atacak gibi ağzını kocaman açıyor fakat tek bir kelime bile dökülmüyordu. Gözleri korkuyla büyümüş, etrafına bakıp duruyordu. Bir sabah ben de yanındaydım. Halam mutfaktan seslenmek istemiş ama ne bir ses ne bir nefes. Odasına koştuğumda onu eliyle boğazını tutup çırpınırken buldum. Ağzı açık, yüzü mosmordu ama tek bir harf bile çıkmıyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyor, tüm vücudu korkudan titriyordu. Bir an felç geçiriyor sandım. Halam, halacığım iyi misin diyerek koluna girdim. Halam sadece hıçkırarak ağlıyordu. Dili dönmüyordu. Derhal hocayı yeniden çağırdık. Hoca gelip halama bazı dualar okudu. Üfledi, mıska okuyup suya karıştırdığı suyu içirdi. Halam öğlene doğru biraz daha toparlandı. Sesi az da olsa fısıltıyla da çıkmaya başladı. İçimiz şükür düzeldi galiba diye ferahladı. Ama ertesi sabah aynı kabusu tekrar etti. Halamın dili yine kilitlenmişti. Tek ses yok. Hoca bu hali görünce çaresizce başını iki yana salladı. Yalnızca bu evin içinde bozulmuş bir şey var dedi. Duaları ediyoruz ama bir yerde bir kilit var, çözülmüyor. Bu sözler hepimizi derinden sarstı. Hoca evin içinde çözülmesi gereken güç, karanlık bir etki dolaştığını açıkça söylüyordu. Halam gözyaşları içinde hocayı dinlerken yüzünde tarifsiz bir çaresizlik belirdi. Artık evimizde sadece biz değildik. Gözle görünmeyen bir misafir de dolaşıyordu. Ne olduğunu tam çözemeden Yusuf için endişelenmeye devam ederken 3. gece korkunç bir şey oldu. O gece ben kendi evimde yatıyordum. Gecenin yarısında dışarıdan gelen bir çığlık sesiyle irkildim. Yusuf'un evinden geliyordu. Pijamalarla fırladım. Ayakkabılarımı bile tam giymeden koşa koşa karanlıkta halamlara doğru gittim. Kapıyı çalıp içeri daldığımda Yusuf'un odasından hala sesler geliyordu. Odaya girdiğimde dehşet verici bir manzarayla karşılaştım. Yusuf yatağının üzerinde ayağa kalkmış durumdaydı. Gözleri kapalıydı ama sanki uyur gezer gibi dimdik duruyordu. Anlaşılmaz bazı sözler mırıldanıyordu. Sesi kalınlaşıp incelerek tuhaf bir uğultu halinde çıkıyordu. Baktım sırılsıklam terlemiş saçlarından pijamasına, yakasından damlalar akıyordu. Halam ise duvarda yaslanmış, korkudan taş kesilmiş gibiydi. Tam ben odaya girerken Yusuf aniden konuşmayı kesti. 1-2 saniye tam bir sessizlik oldu. Sonra Yusuf sanki kendi sesi değil de boğazının derinliklerinden gelen bambaşka bir sesle yüksek perdeden konuşmaya başladı. Kelimeleri tek tek vurgulu bir şekilde döküldü ağzından. Toprağa koydular onu. 3 taneydi. Biri can, biri dil, biri gölge. Bu cümleler çıkar çıkmaz halam olduğu yere yığıldı. Bayıldı sandım. Şokla halam diye bağırarak koştum. Kolumdan yakaladığım gibi yere indirdim. Onu yan çevirdim ki dili boğazına kaçmasın. Yüzü bembeyazdı. Baygın yatıyordu. Aynı anda Yusuf'a doğru atıldım. Hala yatağının üzerinde gözleri kapalı bir halde duruyordu. Omzundan tutup sarstım. Yusuf, Yusuf kendine gel diye bağırdım. Hiç tepki vermiyordu. Bedeni taş kesilmiş gibiydi. Kas katıydı. Ne bağırıyor ne de ağlıyordu. Derin derin nefes alıp veriyordu sadece. Tam o sırada fark ettim. Yusuf'un kapalı gözlerinin kenarından aşağı doğru bir damla yaş süzülüp yanaklarına doğru indi. O an gördüğüm şey aklıma kazındı. Yusuf ağlıyor muydu yoksa onun bedenine çöken o şey mi ağlıyordu? Hiçbir zaman emin olamadım. Yusuf'u kendine getirmek için ne yaptıysak olmadı. Seslendik, omuzlarından silkeledik, yüzüne su serptik. Bir süre sonra bedeni hafifçe sarsıldı ve bitkin halde gerisin geriye yatağa yığıldı. Gözlerini açtı ama olanlara dair tek bir şey hatırlamıyordu. Sadece kabus gördüm galiba diyebildi. O gece ne benim ne de halamın içine su serpilmedi. Yusuf'un az önce ağzından dökülen o sözler beynime kazındı. 3 taneymiş. Biri can alır, biri dili bağlar, öteki gölgede gezer. Bu cümlelerin ne anlama geldiğini bilmiyorduk ama içimize tarifsiz bir korku salmıştı.
Üçüncü gecenin o korkunç olayından sonra Yusuf adeta bambaşka birine dönüştü. Zaten haftalardır doğru dürüst yiyip içmiyordu. Fakat o 3 taneydi diye sayıklayışının ardından içindeki ışık tamamıyla sönmüş gibiydi. Yüzünde en ufak bir canlılık kalmadı. Ne yapacağımı da şaşırmış halde günlerce onun iyiye dönmesini bekledim. Ama maalesef her geçen gün daha da kötüye gidiyordu. Hoca artık her gün evimize uğrar olmuştu. Sürekli Kur'an'dan sureler okuyor, evin her köşesini dolaşıyor, odalara dualar okuyup üflüyordu. Lakin bir süre sonra Yusuf hocayı odasına sokmamaya başladı. Hoca gelir gelmez Yusuf odasının kapısını içeriden kilitliyor, ne annesinin ne de hocanın ısrarlarına aldırış etmiyordu. Kapıyı bazen tüm gün açmadığı oluyordu. Biz dışarıdan ikna etmeye çalışsak da nafile. Bazen kapının arkasından yalnız bırakın beni diye öfkeyle bağırıyor, bazen de hiç ses vermiyordu. Eskiden güler yüzlü, anasına düşkün, bizimle sohbet eden Yusuf gitmiş, yerine soğuk, sessiz, gözlerinin feri sönmüş bir gölge gelmişti sanki. Arada bir iki kelime konuşsa bile sesi o kadar kısık ve ruhsuz çıkıyordu ki tanıyamazdınız. Sanki yanlış bir kelime etse ağzından bambaşka korkunç sözler dökülecek diye ödü kopuyormuş gibi. Kelimeleri yutkunarak ağzında gebeleyip susuyordu. Eskiden ben ne sorsam uzun uzun anlatırdı. Birlikte gülerdik. Şimdi ise gözlerinin bizden kaçırıyor, mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ediyordu. Bir yabancı gibi davranıyordu. O neşeli, şakacı, hayat dolu genç gitmiş, yerine yaşayan bir ölü gelmişti adeta. Bu arada garip bir şey daha fark etmiştim. Sanki evdeki uğursuz hava bana da bulaşıyordu. Ne zaman halamlara uğrasam birkaç dakika içinde başım çatlarcasına ağrımaya başlıyor, mideme kramplar giriyordu. Kendi evimize dönünce bunlar geçiyordu. Yusuf'ların evine adımımı atınca aynı ağırlık yeniden çöküyordu üstüme. Yusuf'un evini görünmez bir kara bulut kuşatmıştı ve ben oradayken etkileniyordum. Bir sabah daha gün ışımadan halam kapımıza dayandı. Gözleri yine ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Nefes nefese "Koş Mehmet, ahıra bir bakmamız lazım" dedi. Hayvanlar sabaha kadar delirmiş gibi bağırdı. "Bir şey var galiba" diye ekledi. Hemen üstüne bir şeyler giydim. Halamla birlikte Yusuf'ların evinin arkasındaki ahıra doğru koştuk. Güneş yükselmişti ama ahırın çevresinde tuhaf bir sessizlik vardı. Halam gece boyu öyle bir gürültü koptu ki bütün inekler kapıları zorlaya zorlaya kaçtı diye fısıldadı. Ahırın ağır tahta kapısını yavaşça açtık ve içeri girdik. Burnuma bir anda dayanılmaz bir koku çarptı. İnsanın genzini yakan bir koku. Çürük yumurta ile rutubet karışımı tuhaf bir şey. Gözlerim loş karanlığa alışınca içeriği görmeye başladım. Ahır normalde büyükbaş hayvanlarla dolu olurdu. Ama kapıları kırıp kaçtıkları için ortalık bomboştu. Sadece birkaç tavuk köşeye tüneyip kalmış, onlar da kanatlarını çırparak panikle ötüp duruyordu. Örümcek ağları kirişlerden sarkıyor, içerisi toz ve o dayanılmaz kokuyla ağırlaşmıştı. Etrafı dikkatlice dolaşmaya başladım. Tam halama dönüp hayvanlar gerçekten kaçmış, içeride bir şey kalmamış diyecektim ki aniden tavana yakın bir yerden tırmalama sesi duydum. Kesik kesik tahtayı kazıyan bir tırmalama. Halam dehşetle gözlerini bana dikti, kulağımı o yöne verdim. Ses ahırın arka köşesindeki talaş dolu eski çuvalların olduğu raflardan geliyordu. Nefesimi tutup yukarı baktım. Kirişlerin arasında, gölgelerin içinde bir şey sanki kıpırdadı. Bir hayvan olsa sesleri farklı çıkarırdı. Bu resmen insan tırnağının tahtaya kazıması benzeri bir sesti. Duvara dayalı eski bir merdiven vardı. Yavaşça altına geçtim. Merdiveni dikkatlice rafın altına çektim. İçimde hem korku hem de merak, yavaşça basamaklara tırmanmaya başladım. Kalbim öyle hızlı çarpıyordu ki kulaklarımdan yankılanıyordu sanki. El fenerimi cebimden çıkarıp salladım. Güç bela yanar gibi oldu. Raf hizasına gelince ışığı ilerideki çuvallara tuttum. Talaş dolu çuvalların arkasında beyaz bir kumaş parçası dikkatimi çekti. Orada kirişin yanında bir yastık kılıfı ya da benzer bir bez torba gibi bir şeyin ucu görünüyordu. Hafifçe uzanıp ucundan çektim. İçinde bir ağırlık vardı. Bez parçası sıkıca oraya tıkıştırılmış gibiydi. "Bir şey buldum galiba" diye seslendim aşağıya. Halam endişeyle yukarı bakmaya çalışıyordu. Ne varmış, ne gördün diye titrek bir sesle konuşmaya çalıştı. İçimdeki korkuyu bastırıp kılıfın ucundan tuttum.
Aşağı sarkan kumaşı yavaşça çekince kılıfın içindeki cisim de bulunduğu yerden oynamaya başladı. Tam o anda beynime keskin bir ağrı saplandı. Kafamı mengeneyle sıkıştırıyorlarmış gibi zonklamaya başladı. Dişlerimi sıkıp kendimi merdivenlerden aşağı attım. Elimde hala o ağzı bağlı yastık kılıfıyla birlikte yere indim. Ayaklarım zemine değer değmez içime tarifsiz bir sıkıntı çöktü. Midem bulandı. Halam endişeyle yanıma koştu. Diz çöküp elimdeki düğümlenmiş beyaz kumaşı yere bıraktım. İkimiz de nefesimizi tutarak kılıfın ağzını çözmeye başladık. İçim daralıyordu. Sanki birazdan içinden korkunç bir şey fırlayacak gibi ödüm kopuyordu. Kumaşı açar açmaz ikimiz de dehşetle irkildik. Yine bir figür. Ama bu sefer ötekilerden de korkunçtu. Bal mumu gibi sarımtırak değil, zifir karası, katranı andıran yapış yapış bir maddeden yapılmıştı. Küçük bir insan biçimi vardı elimizde. Ancak parmaklarım ona dokununca sanki çamurlaşmış bir deri parçasına değmişim gibi yapış yapış oldu. Figürün elinde ufacık paslı bir iğne vardı ve o iğneyi figürün sağ gözüne saplamışlardı. Sırtına da eski püskü sararmış bir kağıt parçası iliştirilmişti. Kağıdın üzerine tanıdık olmayan tuhaf sembollerle doluydu. Tam o esnada halam arkamdan bir çığlık attı. "Yusuf, o da ne öyle?" diye haykırdı. Halamın sesi ahırın içinde yankılandı. Ben refleksle başımı çevirip sanki Yusuf oradaymış gibi etrafıma baktım. Ama Yusuf ortalıkta yoktu. Halamsa o korkunç figürü görünce dehşetten dizlerinin üzerine çöktü. Sonra birden olduğu yere yığıldı. Bayıldı. "Halam!" diye bağırıp figürü yere bıraktığım gibi ona koştum. Kollarından tutup sarsmaya çalıştım ama kendinde değildi. Gözleri dönmüş, baygın yatıyordu. Biz daha neye uğradığımızı bile anlayamadan ardına kadar açık bıraktığımız ahır kapısı aniden büyük bir gürültüyle çarpıldı. O kadar şiddetli çarptı ki duvarlar sarsıldı. Bir an tamamen karanlığa gömüldük. Ahırın içine tek bir ışık hüzmesi sızmıyordu artık. İçeride sadece ben ve halam vardık. Hayvanların hepsi çoktan kaçmıştı. Bu karanlıkta ne yapacağımı şaşırdım. Kalp atışlarımı kulaklarımda hissettim adeta. Göğsümden çıkacak gibiydi. Bir elimle halamın omzunu tutup silkeliyordum. "Halacığım uyan, ne olur uyan" diye yalvarıyordum. Diğer elimde yerde karanlıkta kapıyı aradım. Ay ışığı tahta duvarların küçük aralıklarından hafifçe süzülüyordu. Sadece göz göze zifiri karanlıktaydık. Neyse ki halam hafifçe inlemeye başladı. Tam bayılmamış ama korkudan şoka girmiş gibiydi. Ben elimle yoklaya yoklaya ahır kapısını buldum. İttirdim. Kapı kilitli değildi. Gıcırdayarak açıldı ve dışarıdan gelen aydınlık içeri doldu. Halamın koluna girip ayağa kaldırdım. "Çıkalım çabuk" dedim titreyen sesle. Eğilip yerdeki o kara figürü tekrar beyaz bezine sardım ve yanıma aldım. Belki hataydı ama onu orada bırakmaya cesaret edemedim. İkimiz birden kendimizi ahırın dışına attık. Halam hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ben ise tir tir titriyordum. O öğleden sonra ne yapacağımızı bilemez halde halamların evinin önünde oturduk. Halam nihayet kendine gelince "Yine hocayı çağıralım" diye fısıldadı. Ben ahırda bulduğumuz katran bebeği gösterip "Bak bunu bulduk orada" dedim. Halam korkuyla irkilip gözlerini kapattı. O şeyden uzak durmak istercesine benden geri çekildi. Tam o sırada Yusuf çıka geldi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Bizi evin önünde otururken görünce şaşırmış gibiydi. Halam oğlunu sağ salim karşısında görünce bir an sevinir gibi oldu. "İyisin değil mi oğlum? Sen iyisin ya" diye ona seslenmek istedi. Ama kelimeler boğazından çıkmadı. Sesi yine kilitlenmişti. Zavallı kadın evladına derdini anlatamadı. Yusuf ise annesine sadece boş boş baktı. O bakışlarda ne endişe ne sevgi vardı. Hiçbir şey söyleyemeden dalgın gözlerle bizi süzdü ve sonra hiçbir şey demeden içeri evin içine girip kayboldu. Yusuf'un bu tavrı gerçekten içimi parçaladı. Kendi annesine karşı bile tamamen ilgisiz, duygusuz görünüyordu. Sanki karşımızdaki Yusuf değil de onun hatırasını taşıyan yabancı biri gibi duruyordu.
Ahırda o 3. bebeği bulduğumuz akşam babam da haberi alır almaz halamlara yani Yusufların evine geldi. Babamın varlığı bir nebze içimize su serpti. Merak etmeyin ben buradayım diyerek halamla beni teselli etti. O gece hep birlikte halamlarda kalmaya karar verdik. Babam bizi yalnız bırakmamıştı. Ancak gece boyunca hiç kimsenin gözüne uyku girmedi. Hepimiz tedirgin beklerken Yusuf'un odasından kendi kendine konuştuğunu duyduk. Kapısı kapalıydı ama sesleri netti. Ben istemedim, yemin ederim ben kazmadım, elim değdi ama ben çağırmadım diyordu. Sanki birisiyle dertleşir gibi. Babamla göz göze geldik. Yusuf uykusunda sayıklıyor diye düşündük. Birden Yusuf'un sesi kesildi. Ardından evin içinde bambaşka bir ses yankılandı. Bu ne bir insana ne de tanıdığım herhangi bir canlıya aitti. Kulak tırmalayan, boğuk, uğursuz bir sesti. Duyar duymaz tüylerim ürperdi. Soğuk bir tonla ve tane tane tek bir cümle söyledi. 2 kapı açıldı. 3.'sü sizsiniz. Bu sesi duyar duymaz yataktan fırladım. Babam da aynı anda yerinden kalktı. Üçümüz, babam, halam ve ben Yusuf'un odasına koştuk. Halam korkudan titriyordu. O sırada Yusuf'un odasından boğuk bir mırıltı duymaya devam ediyorduk. Sanki içeride biri Kur'an'dan bir şeyler okuyormuş gibiydi. Oysa evde bizden başka kimse yoktu. Ve Yusuf'un elinde telefon falan da yoktu. Hani bir ses açılsın. Kafamdan hızla acaba Yusuf kendi kendine mi okuyor diye geçirdim ama duyduğumuz ses onun sesine de benzemiyordu. Kapıyı tıklattım. Yusuf, oğlum iyi misin dedim. İçeriden hiçbir yanıt gelmedi. Babamla göz göze geldik ve tereddüt etmeden kapıyı omuzladık. İçeri daldığımızda karşılaştığımız manzara akıllara durgunluk verecek cinstendi. Yusuf yatağında oturur vaziyetteydi. Gözleri kapalıydı ama dudakları kıpır kıpır hareket ediyordu ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıyordu. Yatağının hemen önünde tahta zeminin üzerinde tebeşirle çizilmiş büyükçe bir daire vardı. Dairenin tam ortasında koyu renkli yapışkan bir ıslak leke dikkatimi çekti. İlk bakışta kana benzettim fakat yaklaştığımda burnuma ekşi çürümüş bir koku geldi. Kan kokusu değildi bu. Sanki çürük bir etin suyu akmış gibi ağır, mide bulandırıcı bir kokuydu. Ne olduğunu anlayamadım. Odanın içinde Yusuf'un yanı başında bir varlığın dolaştığını adeta iliklerimde hissediyordum. Ama gözle görebildiğimiz tek şey duvara vuran Yusuf'un gölgesiydi. Bir an o gölgeye takıldı gözüm. Yusuf'un sırtındaki gölge. Yusuf hiç kıpırdamasa bile hafifçe sallanıyor, hareket ediyordu. İşte o an dehşetle fark ettim. Yusuf'un içinde değil, yanı başında bir şey vardı. Yusuf'un gölgesi ondan ayrılmıştı ama hala Yusuf'un hemen yanında duruyordu. Babam hemen Yusuf'a yöneldi. Omzundan tutup sarstık. Yusuf oğlum uyan diye seslendik. Birkaç saniye sonra Yusuf irkilip gözlerini açtı. Karşımızda şaşkın şaşkın bize bakıyordu. Az önceki yaşananları hatırlamıyormuş gibiydi. Biz içeriği kontrol ederken halam geriden bakıyor, korkuyla dualar mırıldanıyordu. Ben yerdeki tuhaf lekeye tekrar baktım. Ne olduğunu o an çözemesem de mideme garip bir yumru oturdu. Ertesi sabah halamın dili tamamen tutuldu. Önceki günlerde arada birkaç kelime çıkarabiliyordu. Fakat bu defa tek bir ses bile çıkaramaz oldu. Dehşet içinde elleriyle boğazını gösterip çırpınıyordu. Gözleriyle bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama tek bir harf edemiyordu. Hemen apar topar ilçedeki hastaneye götürdük. Doktorlar bütün tetkikleri yaptılar. MR'lar, kan tahlilleri ama hiçbir şey fiziksel sebep bulamadılar. Sapasağlam görülüyor. Psikolojik olabilir deyip bizi geri yolladılar. Sanki kadın aniden dilsiz olmuştu ve maalesef o günden sonra halam bir daha tek kelime konuşamadı. Hoca yeniden evimize geldi. Evin her odasında dualar okudu. Kapı eşiklerine küçük muska kağıtları koydu. Yine de içi rahat değildi. Başını sallayıp içini çekerek artık sadece Yusuf'un değil dedi. Bu evin her köşesine açılmış. O şey buraya yerleşti. Hocanın bu sözlerini duyunca kan tepeme sıçradı. Sanki başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Halam gözyaşları içinde hocaya bakıyordu. Derdini anlatamadığı için perişandı. Biz artık yavaş yavaş Yusuf'u normal dünyada tutma ümidimizi kaybediyorduk. Ne yapsak boşaydı. Ona ulaşamıyorduk. Bir sabah Yusuf annesinin yüzüne buz gibi bir ifadeyle bakıp
Kısık ama garip bir ses tonuyla tek bir cümle söyledi. Bu eve gelenlerin sayısını tutuyorum. En son sen geldin. Halam bu sözleri duyunca gözleri doldu. Çaresizlik içinde bana baktı. Konuşamadığı için kalemle bir kağıt istedi. Titreyen elleriyle kağıda "Yusuf, ben senin annenim" diye yazdı. Ve notu Yusuf'un eline verdik. Yusuf şöyle bir göz ucuyla yazıyı okudu. Sonra annesine öyle bir bakış attı ki o an içim ürperdi. O bakışta ne evlat sevgisi kalmıştı ne de insanlığa dair bir duygu. Karşımızda sanki Yusuf da yoktu. Onun bedenini kullanarak bizimle alay eden bambaşka bir varlık vardı. Halam hıçkırarak ağlamaya başladı. Ama Yusuf'un yüzünde en ufak bir acıma kırıntısı bile yoktu. Bundan sonra Yusuf'u hayata döndürmeye çalışma çabalarımız tamamen bitti. Bedeni hala aramızdaydı belki ama ruhu sanki çoktan bizden kopmuştu. Gözümüzün önünde duruyor ama gözleri bize bakmıyordu. İçlerinde tarifi zor, yabancı bir öfke parıldıyordu. Bu arada ahırda bulduğumuz o 3. katran bebek yok mu? Onu ne yaptıysak evden uzaklaştıramadık. Ne kadar uzağa atarsak atalım, ertesi gün yine Yusuf'un odasında beliriyordu. Kendi kendine geri geliyordu sanki. Gören hiç kimse gidip de ona dokunmaya cesaret edemiyordu artık. Hoca her okuyuşunda o uğursuz figür kımıldıyor, yer değiştiriyor gibi oluyordu. Biz de bunu gördükçe dehşet içinde kaçışıyorduk. Kimsenin o şeyi alıp da yok etmeye mecali kalmamıştı. Halam artık evin içinde tek başına dolaşamaz oldu. Sürekli yanında ben ya da bir komşu bulunuyordu. Kadıncağız evde tek kalmaya korkuyordu. Geceleri bir köşeye oturup duvara boş boş baktığı oluyordu. Ara sıra ansızın irkilip arkasına dönüyor, sanki karanlıkta bir şey görmüş gibi davranıyordu. "Ne oldu, ne gördün?" diye soruyordum. Cevap veremiyordu elbet ama korku dolu bakışlarından bir şeyler gördüğünü anlıyordum. Bir defasında titreyen parmağıyla oda kapısının altındaki boşluğu gösterdi. Kapının altından hafifçe bir esinti geliyor. Kapı sanki birisi az evvel geçmiş gibi sallanıyordu. Apar topar kapıyı açıp koridora baktık. Karanlık boşluktan başka hiçbir şey yoktu. Ama halam o an birinin kapının altından süzülüp içeri girdiğine yemin edecek gibiydi. Biz kimseyi bulamadık. Fakat halamın o dehşet bakışları aklımdan çıkmıyordu. Aradan birkaç gece geçmişti. Yine böyle karanlık bir gecede Yusuf'a yemek götürmek üzere odasının bulunduğu koridorda ilerliyordum. Evin içi zifiri karanlıktı. Sadece mutfaktaki lambanın cılız ışığı koridora vuruyordu. Tam Yusuf'un odasının önündeyken arkamdan hemen yakınımdan bir "pıst" diye fısıltı duydum. Biri dibimde fısıldamış gibiydi. Dona kaldım, yutkundum. Yavaşça arkamı döndüm. Kapkaranlık koridorda kimsecikler yoktu. Yüreğim gümbür gümbür atmaya başladı. Bir an herhalde rüzgar, açık pencere falan diye düşündüm. Ama pencere kapalıydı. Kendimi toparlayıp tekrar Yusuf'un odasına yöneldim. Kapısı aralıktı. İçeriden belli belirsiz bir mırıltı geliyordu. Yavaşça kafamı uzatıp içeri baktım. Yusuf odasında değildi. Ya da ben onu öyle sandım. Yatağının yanında yerde dizlerinin üzerinde birisi duruyordu. Kafası hafif yana eğikti. Yüzünü tam göremiyordum. Uzun saçları darmadağındı. Gözleri kısılmış. Bir tanesi tuhaf biçimde yukarı kaymıştı. Dudakları kupkuruydu. Bembeyazdı. Kafasını kaldırdı. Beni fark etmişti. İnce, tüyler ürpertici bir sesle "Gel içeri" diye fısıldadı. Bu ses Yusuf'un sesi değildi. Küçük bir çocuğun sesi gibi. Tiz. Ama içinde alaycı bir tını vardı. O anda dizlerimin bağı çözüldü. Kalbim duracak sandım. Elimdeki tepsiyle dona kaldım. Sonra tepsiyi kapının önüne bırakıp korkuyla geriye doğru çekildim. Tam o saniyede kapı büyük bir gürültüyle kendiliğinden yüzüme kapandı. Evimizin tüm elektrikleri aynı anda kesildi. Mutfaktaki lamba cayırtıyla söndü. Karanlık koridorda kala kalmıştım. Hemen halamın yanına koştum. O gece sabaha kadar oturup bekledik. Gözümüzü kırpmamız mümkün bile değildi.
Kulağım Yusuf'un odasından gelebilecek herhangi bir sese odaklanmıştı. Saat gece 3'e yaklaşırken bu defa gizli fısıltılar değil, apaçık bir ses duymaya başladık. Ağır ağır anlamını bozan yanlış telaffuzlarla bir dua okunuyordu sanki. Allahümme salli diye başlayıp selmüklem gibi anlamsız hecelere dönüşüyordu. Dili dönmeyen birinin ağzından çıkan yanlış okunan sureler gibiydi bu. Hoca evde değildi. Yusuf'un da böyle bir ses çıkarması mümkün değildi. Peki kimdi o halde bu ses? Bir süre sonra bu anlaşılmaz dua kesildi. Ardından gelen sesi şimdi size anlatırken bile hatırlayıp titriyorum. Boğulmakta olan bir çocuğun incecik ağlama sesi. Titrek, açıklı ve içinde tarif edilemez bir öfke barındıran bir ağlayış. Halam yerinden fırlayıp Yusuf'un kapısına yöneldi. Yumruklamaya başladı. Ama kapı kilitliydi. İçeriden süngülenmişti. Babam da gürültüyü duymuş, o da kapısını açmıştı. Onunla birlikte omuzlayıp Yusuf'un kapısını kırdık. İçeri daldığımızda odada kimse yoktu. Yatak boştu. Pencereler kapalı. Demir parmaklıkları sapasağlam yerindeydi. Yusuf'u evin içinde çıldırmış gibi aramaya başladık. Salona, mutfağa, her yere baktık. Yoktu. Tam o sırada dışarıdan, ahırın oradan bir ses geldi. Hemen sesin geldiği tarafa koştuk. Ahıra girdiğimizde Yusuf'u içeride bulduk. Yarı çıplaktı. Göğsüne ince bir iplikle bal mumundan yapılma küçük bir figür bağlanmıştı. İplik tenine yapışmış gibi duruyordu. Göğüs kafesinin ortasında kanla çizilmiş bir işaret vardı. Dikkatlice bakınca gözü ve dili andırıyordu. Yusuf'un gözleri açıktı ama sanki hiçbir şey görmüyordu. Trans halinde, kendinde değildi. Tam ona doğru yürüyüp göğsüne dolanmış ipi çözmeye yeltendik ki Yusuf'un ağzından beyaz bir buğu çıkmaya başladı. Soğuk bir kış gününde insanın ağzından çıkan nefes gibiydi ama çok daha yoğundu. Küçük bir bulut gibi havada süzüldü. O anda ahırın içine keskin bir rüzgar doldu. Buz gibi bir hava yüzümüze çarptı. Hepimiz irkildik. Yusuf derin hırıltılı bir sesle nefes verdi. Sonra bayılmış gibi yere yığıldı. Onu hemen kucaklayıp eve götürdük. Göğsüne yapışan o bal mumu parçasını çözüp attık. Vücudundaki kanla çizilmiş işaretler de silinip gitmişti zaten. Ertesi sabah Yusuf zar zor uyandı. Tek kelime etmedi. Gözlerini bir noktaya dikmiş öylece oturuyordu. Halam gözlerinin önünde dualar okuyor, çaresizce Yusuf'un yüzünü üflüyordu. O gün köyde bambaşka bir haber yayıldı. Komşular anlata bitiremiyordu. Meğersem sabaha karşı Bekir amcagilin ahırında acayip bir olay yaşanmış. O gece Bekir amcanın doğum yapmak üzere olan ineği garip sesler çıkarmaya başlamış. Bir terslik var sanıp yardıma koşmuşlar. Hayvanın karnından buzağı yerine yarı biçimsiz insan elinden çıkma gibi tuhaf bir şey doğurmuşlar. Ne buzağıya benziyor ne de başka bir hayvana. Yarım kalmış bir yaratığa benziyormuş. İçi kıl tüy dolu, dışı yumuşak derimsi bir maddeyle kaplı. Sırtına da paslı bir iğneyle tutturulmuş bir kağıt parçası bulunmuş. Üzerinde sadece şu yazıyormuş: gelinin gölgesi yere basmaz. 3. adım atıldı. Bu haberi duyan köylülerden bazıları korkudan çığlık atmış. Kimileri aman Allah korusun, besmelesiz iş bu diyerek o kağıdı hemen yok etmiş. Hoca haberi alınca koşup oraya gitmiş. Bu bir mahluk değil, yapılma bir şey diyerek o yaratığı kimselere göstermeden incelemiş ve uzak bir tarlaya gömdürmüş. Fakat yazıdaki anlam ortadaydı. 3. adım atıldı demek, lanetin 3. aşaması da tamamlandı demekti. Gelinin gölgesi bile yere basmaz cümlesi de aklımdan çıkmıyordu. Gelen kimdi? Gölgesi neydi? Kime gelecek? Bu sorular beynimi kemirip duruyordu. Aynı sabah babam uykusundan uyanamadı. Babam henüz 40 yaşında, turp gibi sağlıklı bir adamdı. O sabah ne kadar onu sarsak da uyandıramadık. Meğer babam gece uykusunda sessiz sedasız hakkı rahmetine kavuşmuştu. Onu yatağında cansız yatarken bulduk. Halam titreyen elleriyle bir kağıda Yusuf gece sayıklarken o 4. kişiydi dedi diye yazdı. Babamın lanetin 4. kurbanı olduğunu bu şekilde anlayabildik. O sabah halamın yürek parçalayan ağıtı köyün öteki ucundan duyuldu. Bir yanda evlat acısıyla perişan olmuş, öte yandan kardeşin ölümüyle iki büklüm olmuş zavallı bir kadın vardı. Ben ise ne yapacağımı bilemez halde babamın cansız bedenine baka kaldım. Olanlara inanamıyordum.
Daha dün akşam ben buradayım diyen babam sabah yoktu artık. Anadan olmuşken babadan da olmuştum. Artık evimizin her köşesinde felaket kol geziyordu. O gece rüzgar tek bir yaprak bile kımıldatmazken duvarlardan, kapılardan tırmalama sesleri gelmeye başladı. Sanki bir şey içeriden çıkmaya çalışıyor, tırnaklarıyla duvarları kazıyordu. Yine gece 3'e yaklaşıyordu. Halam gözyaşları içinde uyumadan dua ediyor, elindeki tesbihe sarılmış oturuyordu. Ben ise mutfakta bir tas su içip odamın yolunu tutmuştum. Tam koridorda odama doğru yürürken Yusuf'un odasından gelen bir sesle irkildim. Sanki tam kapanmamış bir kapının gıcırdısına karışan ince bir kadın sesi. Beni bırakmadılar. Yusuf gitti. Şimdi sıra sende. Olduğum yerde mıhlandım. Nefesimi tuttum. Kulaklarıma inanamadım. Ardından o ince ses bu defa benim adımı fısıldadı. Mehmet. Bu ses Yusuf'un sesi değildi. Ama Yusuf'un odasının aralık kapısından geliyordu. Sese doğru ürkek adımlarla yürüdüm. Kapı aralıktı. İçeriye göz attım. Yusuf'un yatağında sırtı bana dönük oturuyordu. Başını tavana kaldırmıştı. Gözleri kapalıydı. Dudakları kıpır kıpır ama hiç ses çıkmıyordu. Ayaklarının dibinde yine o garip tebeşirle çizilmiş daire vardı. Ancak bu defa dairenin kenarlarına bir takım nesneler dizilmişti. Kuş tüyleri, çürümüş ceviz kabukları, eskimiş bir muska. Bu bizim hocanın yaptığı bir şey olamazdı. Bambaşka bir adetin, belki de çok eski ve karanlık bir büyünün kalıntılarıydı. Yusuf'a doğru bir adım attım. Tam elimi omzuna koyacaktım ki Yusuf aniden başını arkaya bana doğru çevirdi. Gözleri açıktı ama o gözlerde hiç göz bebeği falan yoktu. Simsiyah kocaman iki boşluk dikilmiş bana bakıyordu. Kanım çekildi, kalbim duracak gibi oldu. Yusuf'un yüzü ifadesizdi. Ben ise kıpırdayamıyor, sanki yere çivilenmiş gibi kala kalmıştım. O anda Yusuf'un ağzı hiç kımıldamadan sesi doğrudan benim kafamın içinde yankılandı. Sana adım söylenmedi ama sen gördün. Sen onu gördün ahırda. Onun gözleri açıldı. Sen kapamadın. Şimdi 3. adımsın. Bir çığlık atmak istedim ama boğazımdan tek bir ses bile çıkmadı. Gözlerimi kırpıştırdım, sendeleyerek odadan çıktım. Tam kapıyı kapatacakken Yusuf arkamdan bu defa duyabileceğim bir fısıltıyla ekledi. Artık rüyalarını da ben seçeceğim. O gece sabaha dek gözümü kırpmadım. Ne zaman uykuya dalsam aynı kabusla irkiliyordum. Bizim köyün mezarlığındayım. Yarı açılmış bir mezar çukuru, içinde kıvrılmış vaziyette yatan çocuk boyunda bir beden, yüzü olmayan ama kocaman gözleri olan bir karaltı. Ve o gözler, Allah'ım o gözler benim gözlerimdi. O mezarda yatan bedenin boş göz çukurlarında kendi gözlerimi gördüm. Her seferinde çığlık atarak uyandım. Bir sabah Yusuf ortadan kayboldu. Ne evde ne de köyde izine rastlayabildik. İlk anda herhalde kendi başına kaçıp gitti diye düşündük. Hatta gidip dere kenarlarını aradık. Belki canına kıymıştır diye. Ama evin tüm kapıları kilitli, pencereleri demirliydi. Hiçbir yerde ayak izine rastlamadık. Sanki Yusuf buhar olup uçmuştu. Sadece yatağının üzerinde kömürle karalanmış eski bir kağıt parçası bulduk. Üzerinde şunlar yazıyordu. 2 tamam, 3. gölgede hazır. 4. adım gelenin aynası. O günden sonra köy ölümcül bir sessizliğe büründü. Yusuf'un kaybından sonra gelen jandarma ve polisler de hiçbir şey bulamadı. Herhalde ırmağa düşmüştür deyip gittiler. Ama biz biliyorduk ki Yusuf artık yoktu. Üstelik bu çöken sessizlik normal bir sessizlik değildi. İnsan evinde gıcırdayan bir tahta sesini, dışarıdan gelen bir ayak sesini, balkona konan bir kuşun cıvıltısını bile özler ya, evimizde bunların hiçbiri kalmamıştı. Öyle bir derin sessizlik hakimdi ki insan kendi iç sesinden bile korkar oluyordu. Köyde bizimle birlikte kalan yaşlı bir kadın vardı. Herkesin Güllü nine dediği gözleri görmeyen bir ihtiyar. Bu kadın yıllar evvel ölmüş Hatun Hoca'nın uzak akrabasıymış. Yusuf'un kayboluşundan birkaç hafta sonraydı. Bir sabah Güllü nine evlerinin avlusunda taşın üstünde oturuyordu. Önünden geçerken beni duydu. Hafifçe kafasını kaldırdı, boş gözleri sanki bana bakıyor gibiydi. Bir anda titrek bir sesle, "Evlat, 3'ü açıldı ama 4. hala nefes alıyor" dedi.
Donup kaldım. Ne diyorsun nene? Ne üçü, ne dördüncüsü diye sordum şaşkınlıkla. Güllü nine dudaklarını araladı ve neredeyse fısıltıyla konuşmaya devam etti. Siz onun tuttuğu yeminleri bozdunuz. O figürler hatunun sözüyle toprağa gömüldüydü. Açanlar şimdi onun yerine geçer, bedel öder. Onlar hala bağlı. Kökleri kurutmak içindi bu. Tüylerim diken diken olmuştu. Kim kimin kökünü kurutmak ister ki? Diye haykıracak gibi oldum fakat dizlerim titriyordu. Güllü nine başını öne eğdi. Bir daha tek kelime etmedi. Yavaşça içeri girip kapısını yüzüme kapattı. Bu gece bende çözülmemiş ne kaldıysa bulup anlamak için evin eski sandıklarını karıştırmaya başladım. Yusuf'un odasındaki sandığı açtım. İçinde eskiden kalma birkaç eski defter ve küçük oymalı bir tahta kutu vardı. Yüreğim kıpır kıpır, kutuyu titreyen ellerimle açtım. İçimde derin bir sızı hissettim. Yıllardır unutulmuş bir yara yeniden kanıyormuş gibi. Kutunun içinde daha önce bulduğumuz figürlere benzeyen ama onlardan farklı bir bebek vardı. Bal mumundan değildi. Daha sert, daha katı bir maddeden yapılmıştı. Yine küçük bir insan şekli. Göğsüne kocaman paslı bir çivi saplanmıştı. Sırtına ise eski bir kağıt parçası iliştirilmişti. Üzerindeki yazılar silikleşmişti ama hala seçilebiliyordu. O kağıtta benim adım yazıyordu. Altında da bir tarih vardı. 1995. Benim doğduğum yıl. Bu figür Yusuf'a ait değildi, bana aitti. Bunca zamandır arayıp durduğumuz dördüncü figür meğer bizim evde Yusuf'un eski sandığının içindeydi ve benim ismimi taşıyordu. Şimdi anlıyordum. 3 figür demek 3 kişi demek değilmiş. 3 muska varmış ama 4 adımlı bir lanet planlanmış. Birincisini bulan Yusuf laneti başlattı. İkincisi annesini hedef aldı. Üçüncüsü gölge misali peşimize takıldı. Dördüncüsü ise en başından beri benim payıma düşmüş. Sonradan işittim ki böyle kötücül büyülere soy kurutma büyüsü derlermiş. Yeni doğmuş bebeklere bir beşiklerinde ölen aileleri duymuştum. Meğer birileri onların soyunu kurutmak için böyle büyüler yaparmış. Bu laneti kim yaptı, neden bizim aileye hedef aldı hala kesin bilemiyorum. Dedemiz zamanında Hatun Hoca'yla aralarında bir husumet olmuş. Yoksa sülalemizden biri o kadının damarını mı basmış, emin değilim. Belki de sadece bir kıskançlık meselesiydi. Bilmiyorum. Ama sonuç ortada. Birisi benim ailemin kökünü kurutmak istemiş. Küçükken Hatun Hoca'nın adını duyunca annemin hep Allah affetsin deyişi şimdi anlam kazandı. Demek ki içinde yıllarca bu lanetin sırrını taşımış. Kutuyu bulduktan sonra defalarca o figürü alıp köyün dışına attım. Toprağa gömdüm, yaktım. Ama her seferinde gece olunca Yusuf'un sesi tekrar zihnimde beliriyordu. Sen gölgeyi gördün diyordu. Sen ismini duydun. Artık sıra sende. Artık ne zaman aynanın karşısına geçsem kendi gözlerim yerine Yusuf'un gözlerini görüyordum. Sanki gözümün içinde Yusuf'un o kapkara gözleri yerleşmiş de dışarı bakıyor gibiydi. Bizi bu hale getiren büyünün tam olarak ne olduğunu, neden yapıldığını o zaman çözememiştim. Fakat bir şeyden emindim. Bu iş bizi o mezara açmadan çok önce bitmişti. Biz kazıp çıkardığımız anda yeniden başladı. Topraktan geleni tekrar toprağa gömmek hiç de kolay olmuyormuş. Bazı şeyler gömülmek için değil, unutulmak için bekler. Biz ise onu unutturamadık, kazdık, çıkardık ve gölgeler yakamıza yapıştı. Ama benim pes etmeye hiç niyetim yoktu. Yusuf kaybolduktan sonra bu işin peşini bırakmadım. Ailemin darmadağın olması beni savaşmaya itti. Türkiye'yi dolaşıp farklı hocalar, alimler buldum. Derdimizi anlattım. En sonunda Konya'da yaşayan ilim irfan sahibi bir hoca efendi bizimle ilgilendi. Onun rehberliğinde köye dönüp Hatun Hoca'nın mezarını tamamen açmaya karar verdik. Mezar kazılınca Yusuf'un tarif ettiği gibi eski bezlere sarılmış 3 adet bal mumu bebek ortaya çıktı. 4. bebeği ben zaten bulmuştum. Hoca efendi ile birlikte bu 4 lanetli bebeği bir araya getirdik. Önce her birinin üzerindeki paslı çivileri dikkatlice çıkardı. Ardından Kur'an-ı Kerim'den Yasin suresi gibi bazı ayetleri her birine 41 defa okudu. En sonunda da hepsini ardı ardına besmelelerle ateşe attı. Bal mumundan figürler köz gibi alev alıp yanarken kulakları sağır eden bir çığlık yükseldi. Sanki içlerinden biri insanüstü feryatla haykırdı.
Hoca efendinin alnından boncuk boncuk terler dökülüyordu. Gözünü kırpma evlat, sabret bitiyor diye uyardı beni titreyen bir sesle. O gün akşama dek süren bu ağır ritüelin sonunda kül olmuş figürlerin kalıntılarını hocanın hazırladığı tılsımlı bir bez torbaya koyup mezarlığın derinliklerine gömdük. Hoca artık bitti deyince dizlerimin bağı çözüldü. Olduğum yere çöküp hüngür hüngür ağladım. İnanmakta güçlük çekiyordum ama gerçekten de o günden sonra ne halamın evinde ne de bende bir gariplik kalmadı. Bir sabah halam uyandığında sanki dilinin bağı çözülüvermişti. Kısık da olsa konuşmaya başladı. İlk sorduğu şey Yusuf döndü mü oldu. Ne yazık ki Yusuf bedenen geri gelmemişti. Onun vücudu bu dünyadan koparılmıştı. Ama inanıyorum ki ruhu artık huzura erdi. Çünkü ben de aynalarda artık kendi gözlerimi görüyorum. Uzun süre bana bakan Yusuf'un sureti kayboldu. Yusuf bedeniyle aramızdan ayrıldı belki ama hatırası içimde yaşıyor. Bu yaşananlar hepimize ders olsun diye size anlatıyorum. Çok geç de olsa sabır ve inançla mücadele edince şeytani güçler yenilebildi. Lakin ödenen bedel çok ağır oldu. Yusuf'umuzu geri getiremedik. Ben ömrüm boyunca bir yanım eksik yaşayacağım. Halam evlatsız kaldı. Babamı kaybettim. Ama en azından biliyorum ki o mezardan çıkanları ait oldukları yere toprağın bağrına geri göndermeyi başardık. Şimdilik içimiz huzurlu. Allah bir daha böyle belalarla hiç kimseyi karşılaştırmasın.